Turkey? Wow. It's correct, yeah. Yeah. Lisa. Oh, Lisa. Yeah, Blackpink. Jennie. Yeah, Blackpink. Yeah, I like Blackpink. I like the Lisa. Peki sana böyle fiyatları bir genel sorsam nasıl buldun? Beklediğin gibi mi? Biraz pahalı bence. Biraz yüksektim. Bu konuda ben de sana katılıyorum. Şöyle burada kendimize bir Türk lahmacunu bakın görüyorsunuz. Harika gözüküyor bu arada. Arkadaşlar güzel bir Seul akşamüstünden hepinize sevgiler, selamlar. Hava burada çok güzel. Şu anda yaz mevsiminde olmamıza karşın yalnız akşamları havalar birazcık soğuyor arkadaşlar. Biz bunu Japonya'da da görmüştük. Yine aynı şekilde burada da görüyoruz. Tabii ki de bunlar birer ada ülkesi. Güney Kore değil fakat kıyıya yakın arkadaşlar. Soğuk oluyor. Hatta burayı böyle kışın ziyaret etmek isterseniz bizim alışık olduğumuz soğuktan çok daha soğuk oluyormuş bu coğrafya. O sebeple buraya gelirken ne olur ne olmaz arkadaşlar. Böyle yanınıza kalın bir şeyler mutlaka koyun. Hava yaz bile olsa en azından akşam çıkarken bir hırkanız olur. Güzel bir hırkanızla böyle akşam Seul'ün tadına varabilirsiniz. Bugün sizlerle beraber burada bir K-pop festivali varmış arkadaşlar. Hatta yılda bir kere düzenleniyormuş bu festival. Benim de şansıma hep böyle güzel festivaller bana denk geliyor. Ben de şimdi otobüse atladım. Ben burada harita kullanmakta çok zorlanıyorum. Kendi yerel haritaları var. Naver Map diye geçiyor arkadaşlar. Yahu bir türlü beceremedim. Galiba ben de yavaş yavaş yaşlanıyorum. Bunu anladım. Teknolojiyle arama böyle bir barikat kurmuşlar gibi arkadaşlar. Bir türlü beceremiyorum. Google Map de burada çok kararlı çalışmıyor. Valla inşallah doğru yere gidiyoruzdur. Ama burada böyle bir kalabalık, güzel tatlı bir yoğunluk söz konusu. Yine müzik sesleri de geliyor. Bence doğru noktaya doğru gidiyoruz şu anda. Hemen buradan şimdi sol tarafa dönünce güzel bir parka gideceğiz. O parkın içinde güzel bir festival varmış. Bakalım nasıl bir festival bizleri karşılıyor. Evet bakın hatta şurada bence festival alanından canlı yayın var arkadaşlar. K-pop, K-pop diye bağırıyorlar. Ben de K-pop severim. Bu festivalde kimler var, kimler yok şöyle bir bakayım dedim. Gönlümden geçen Blackpink'ti. Blackpink'i seviyoruz arkadaşlar. Lisa olsun, Jennie olsun. Ara sıra böyle açar dinlerim. Radyoda denk gelince değiştirmem frekansı. Mutlaka dinlerim. Fakat maalesef onlar yok arkadaşlar. Benim bilmediğim gruplar varmış. Olsun, problem değil. Önemli olan biz buradaki kültürü hissedelim. Kültürü görelim. İlk defa bu videodan bu arada beni izliyorsanız arkadaşlar ben Gökberk. Dünyanın farklı noktalarına seyahat edip içerikler üretiyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yorum atabilirsiniz. Videoyu arkadaşlarınızla yine paylaşıp bana destek verebilirsiniz. Beni hep görüyorsunuz. Beni önceden izleyenler biliyor. Kadrajım arkadaşlar bu dakika itibariyle elimden geldikçe her zaman sokağa dönük olacak. Arkadan biz sohbetimizi, muhabbetimizi gerçekleştiririz. Vietnam, Hoi An'da Damla diye bir arkadaşımla video çekmiştik. Belki hatırlarsınız. O da kendi tek başına seyahat gerçekleştiriyor. Şansa o da şu anda Güney Kore'de. Hatta sağ olsun kendisi bana bu festivali söyledi. Şimdi onunla da görüşeceğiz, buluşacağız. Bakalım o nerede inanın bilmiyorum şu anda. Tam haberleşmedik çünkü. O da güzel böyle Filipinler macerası yaptı. Arkasından bir Japonya macerası yaptı. Onun da görüşlerini merak ediyorum. Epey bir ülkeye gitti o da bu coğrafyada. Ona da bir sorarız bakalım favorisi neresi olmuş. Bu taraftan gitmemiz gerekiyor. Oradan araçlar geçiş sağlıyor. Epey bir polis var. Polisler şu anda burada arkadaşlar güvenliği sağlıyorlar. Yine gönüllü çalışan arkadaşlar da var. K-pop'un önlenemez bir yükselişi var. Türkiye'de de var. Türkiye'de de özellikle böyle ergen diye tabir ettiğimiz 13-17 yaş arasında arkadaşlar K-pop'a yoğun bir ilgi var. Bunun olduğunu biliyorum. Bu video bence o genç güzel kardeşlerime de hitap edecektir. Onun için de ekstra mutluyum. Böyle çevrenizde o yaş grubunda K-pop'la ilgilenen genç kardeşlerim varsa bu videoyu mutlaka onlara gösterin arkadaşlar. O sebeple bu video biraz da böyle ailecek izleyebileceğiniz güzel bir video olacak. Geldik şimdi festival alanına. Yalnız festival alanına giriş için bir bileklik almak gerekiyormuş. Bende o bileklik yok. Fakat ben Güney Kore'ye kadar gelmişken beni geri çevireceklerini düşünmüyorum arkadaşlar.
O sebeple biz de bir şekilde ya o bileklikten ediniriz yahut rica ederiz kendilerinden. Biz de festival alanına giriş sağlarız. Böyle bir atmosfer karşıladı bizleri. Bakın sahne kurulmuş arkadaşlar arka tarafta. Şuradan bir sahneye bakalım. Arkamızda çok güzel bir nehir var. Nehir kenarındayız şu anda. Ve K-pop arkadaşlar. Çok güzel bir sahne kurmuşlar. Ben burada eğlence müthiş olacak diye tahmin ediyorum. Büyük ihtimalle böyle şimdi sağımızda solumuzda bizleri yeme içme yerleri de karşılayacaktır. Onlara da tabii ki de bakarız neler var neler yok. Özellikle gençlerin tarzlarını çok merak ediyorum. Gençlerin böyle ilginç tarzlarını arkadaşlar denk geldikçe sizlere göstereceğim. Hatta onlarla böyle sohbet muhabbet etmeye çalışırız bakalım K-pop hakkında neler düşünüyorlar. K-pop'un bu önlenemez yükselişi neden? Valla ben samimi olayım, K-pop arkadaşlar çok hakim değilim. Ben bir tek Blackpink'i biliyorum. Hatta bir de BTS sanırım değil mi? Doğru telaffuz ediyorum. Öyle bir grup varmış. Yani o grubu hiç hayatımda açıp bir kere tıklamadım. Bakın bu arkadaşlar böyle kendilerine bileklik almışlar. Galiba bizim de bileklik almamız gerekiyor buradan. Buradan arkadaşlar bilet almamız gerekiyormuş. Do you like K-pop? Oh, A little bit. I don't know where. What's this? YouTube? Yeah, YouTube. Ah, live streaming? Yeah. Live. No live. Yeah. What content? What content? Only travel. Ah, Yeah. where are you from? I am from Turkey. Ah. You know Turkey? Oh, brother. Oh yeah. Okay. Ah, yeah. Okay, what's your name? Jiyeon. Cheon. My name is Berk Cheon. Nice to meet you. Oh. 그냥 두 분이세요? Oh. 아 두? Yeah, it's okay too. 두 분이요 두 분. 몇 분이세요? 저희가 드릴게요. 아버님 앞에 가고 계시면. Okay, thank you. 아, 네. Ah, okay. Okay, thank you. Actually, I like K-pop, but I know only one group, Lisa. 아, Lisa. Yeah, Blackpink. Jennie. Yeah, Blackpink. Yeah, I like Blackpink. I like the Lisa. Lisa. Yeah, Lisa is good. Oh, what? Your channel? Okay, alright. Melisa'yla tekrardan buluşacağız. Kendisi konser alanına girdi. Ben size şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. Koreliler tatlı insanlar. Bakın gördünüz. Kendisi böyle elimde kamera olduğumu görünce hemen bir nerelisin, ne yapıyorsun, K-pop seviyor musun diye tabii ki de sohbetimiz K-pop üzerine oldu arkadaşlar. Ben yine Blackpink sevgimi konuşturdum. Şöyle sizlere burada etrafı bir göstermek istiyorum. Daha sonra zaten konser alanına gireriz. Konser ücretsiz gördüğünüz üzere. Kendimize bir bileklik aldık. Ve konserin tadını orada çıkaracağız. Şimdi burada böyle çok güzel bir sahil bandı var. Harika gözüküyor. Burada bir bisiklet yolu yapmışlar. Hemen arkada çok güzel bir restoran var. Burada evet insanlar içeceklerini almış, yiyeceklerini almışlar arkadaşlar. Tadını çıkartacaklar bu festivalin. Şu tam karşısı arkadaşlar, parmağımın hemen ucu şurası. Bir kule gözüküyor. Galata Kulesi'ne benzemiyor mu? Atmosfer olarak da böyle Haliç'i andırıyor birazcık burası. Muhteşem bir manzara var burada şu anda. Harika gözüküyor. Sanki bir İstanbul'dayım şu anda. İstanbul'da tam karşımda Galata Kulesi, Haliç'teyim arkadaşlar. Biz şu anda peki sizlerle beraber hangi parktayız? Hangang Parkı diye geçiyor arkadaşlar burası. K-pop olmasa dahi yine burası özellikle tabii ki de hafta sonları dolu oluyor. Bakın genç arkadaşlar oturmuşlar. Kimi şurada sporunu yapıyor, kimi burada bir şeyler içiyorlar, sohbet ediyorlar. Yine karşı tarafta köpeğini gezdiren insanlar var. Harika bir atmosfer var burada.
Gördüğüm en ilginç araçlardan bir tanesi gidiyor şu anda. 3 tane kız arkadaş harıl harıl çekiyorlar arkadaşlar. Deniz kıyısında, nehir kıyısında. Burası bir nehir bu arada. Bu şehri büyük bir nehir ikiye bölüyor arkadaşlar. Karşısı da Çamlıca Kulesi. İyice İstanbul yaptık burayı. Damla'nın gelmesini bekliyorum bu arada. Kendisi kaybolmuş. Kendisi de navigasyonla alakalı problemler yaşıyormuş. Burada navigasyon olayı birazcık problemli. Özellikle hem Damla hem benim gibi Japonya'dan buraya geliyorsanız böyle bir afallayacaksınız arkadaşlar. Çünkü Japonya'da navigasyon kusursuz çalışıyordu. Binmek istediğiniz perona dahi, saatine dahi her şeyine böyle kusursuz bir biçimde gösteriyordu. Buradaysa maalesef bunu göremiyoruz arkadaşlar. Google Maps özellikle çok problemli burada. 네, 아주 신나는 노래니까 여러분 이제 공연 초반이니까 몸풀 겸 시원하게 보내드리도록 하겠습니다. 비싼 술 먹고 갑니다. 박수 주세요. 여러분 바로 소개해드리겠습니다. 함께하는 지금 그때 원래 Konser başladı arkadaşlar. Hatta ilk şarkımızı da dinledik. Gerçekten çok da eğlenceli olmayan bir şarkıydı. Yani K-pop tam bana göre değilmiş noktasına doğru evrilmeye başladım. 어차피 남은 노래가 곤드레 Şarkıyı bu beyefendi söyledi. Kendisi kim tanımıyorum. Şimdi şu anda sohbet muhabbet gerçekleştiriyor. 즐거운 시간 좋은 추억 만드셨으면 좋겠습니다. 아시겠죠? 자, 마지막까지 힘차게 함께 해주세요. 곤드레 만드레 보내드립니다. 감사합니다. İnsanlar mutlu. 자, 곤드레 만드레 가시죠. 아주 좋아요. Arkadaşlar bizim K-pop çok umduğumuz gibi gitmedi açıkçası. Biraz daha böyle genç, enerjik bir şeyler beklerken biraz daha bu aile K-pop oldu. Güzel bir atmosferdi yine de. O park özellikle çok güzeldi. Ya bence böyle Seul'de vaktiniz varsa o parka gidip bir değerlendirin derim. Şimdi biz Damla ile buluştuk. Damla'nın biraz sonra zaten gezisi hakkındaki detaylı görüşlerini alacağız şehri gezerken. Itowana'ya geldik. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Şöyle burada kendimize bir Türk lahmacunu bakın görüyorsunuz. Harika gözüküyor bu arada. Hemen burada da ben kendime şöyle bir kıymalı yumurtalı pide yaptım. Burada çalışan hanımefendi ablamız Karadenizliymiş. Böyle bir pideyi dedi Türkiye'de bile yiyemezsin. Şimdi bakın bir tadımını gerçekleştireceğiz. Dediği kadar var mıymış göreceğiz arkadaşlar. Güzel bir noktadayız. Afiyet olsun. Evet, buradan ayrılıyoruz artık. Güle güle. Güle güle, hoşça kalın. Abla eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Valla ablamız döktürmüş pidesini. Harikaydı. Biz Sennur'la burada tanıştık. Kendisi de Güney Kore'ye gezmeye geldin. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk. Nasıl buraları sevdin mi, beğendin mi? Baya sevdim. Beklediğimden daha güzel. Evet. Hoşuna git. Sen normalde Almanya'da yaşıyorsun. Evet, Almanya'dan geliyorum. Kore'yi aslında daha çok dizilerden, filmlerden bilirim. Evet, benziyor mu? O kültürü sence burada var mı hala? Yaşanıyor mu? Yaşanıyor sandığımdan daha modern. Daha modern bir yer. Daha modern bir yer sandığımdan. Peki sana böyle fiyatları bir genel sorsam nasıl buldun? Beklediğin gibi mi? Biraz pahalı bence. Biraz yüksektim. Bu konuda ben de sana katılıyorum. Biraz sandığımdan daha pahalı. Evet. Ama güzel. Güzel, Beğendim. güzel. Yemek bir şey diyeceğim. Yemekleri dedikleri Sevdin mi yemekleri? aslında severim ama dedikleri kadar güzel değil. O kadar seni şey yapmadı. Evet. Az severim yemeklerini ama anlattıkları gibi yani TikTok'ta, Instagram'da falan dedikleri kadar yok. Biraz. Bence.
ve kendi şeyim. Ben de sana bu konuda katılıyorum açıkçası. Yoksa güzel, İnsanlar iyi, insanların yaklaşımları süper. Mi? Değil mi? İngilizceleri varsa yanaşıyorlar, konuşuyorlar Evet. ama yoksa genel olarak hep kendilerine göre. Yani O biraz galiba İngilizce böyle bilmemenin bir utangaçlığı, mahcubiyeti belki olabilir. Yoksa insanları iyi. Aynen. Süper, tanıştığımıza çok sevindim. de. İnşallah tekrar görüşürüz. İnşallah. İnşallah. Hoşça kal, afiyet Hoşça olsun. kal. Var mı buradan selam söylemek istediğin birileri? Hadi tam haber kanalı gibi oldu. Tamam. Annemi, babamı, Çağla şurada duruyor. Tamam. Ona selamlarımı yolluyorum. Damla'ya yolluyorum. Aileme, sevdiklerime, hepsine, Saliha'ya. Tamam, ben de buradan herkese selam söylüyorum. Tamam. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Ben Çok teşekkür memnun ederim. oldum sizinle tanıştığım için. Ben de öyle, çok memnun olduk. İyi Görüşmek akşamlar. üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Süper tatlı değiller mi? Çok tatlılar. Beğenmişler arkadaşlar. Yeme içme konusunda bakın o da biraz daha böyle pahalı olduğundan bahsetti. Şimdi biz Damla'yla da bunu konuştuk. İkimiz de bir de Japonya'dan geliyoruz aslında. Fiyat anlamında yüksek bir ülkeden geliyoruz. Fakat bizlere de böyle birazcık yemekler yüksek geldi açıkçası. Zaten şimdi de şöyle buraları bir gezelim. Damla'nın da bir serüvenlerini, maceralarını dinleyeceğiz. Ben de senden dinleyeceğim Tamam, tabii. anlaştık. Buradan karşıya geçelim. Gece hayatının en yoğun yaşandığı yere başlayalım. Arkadaşlar burayı gece yağmurlu bir havada sizlere göstermiştim. Itaewon'deyiz şu anda. Böyle Güney Kore, Seul'ün gece hayatının en hızlı yaşandığı, en hareketli bölgesi. Bakın burada Koreli kız arkadaşlarımız şu anda Jennie eşliğinde arkadaşlar. Jennie biliyorsunuz Blackpink'in en meşhur sanatçısı. I like Jennie. Jennie'yi seviyoruz. Bakın burada arkadaşımız bu şekilde inanılmaz şovlar yapıyor şu anda. It's perfect. Muhteşemler. Burada arkadaşlar çok güzel bir enerji var. Gerçekten ben bu sokağı, bu caddeyi gece hayatı anlamında çok sevdim. Ya çok hareketli, eğlenceli. Bugün biraz böyle pazar gününün vermiş olduğu bir boşluk mevcut. Fakat eğer buraya böyle hafta sonunda gelirseniz burası yıkılıyor arkadaşlar. Burada adım atacak dahi yer bulamıyorsunuz. Eğer hafta sonu yolunuz bu taraflara düşerse. Tüm bu kulüplerin, barların önünde müthiş sıralar oluyor. Bu caddeyi, bu sokağı nereden hatırlayacaksınız? Sizlere ondan da bahsetmek istiyorum. Aslında burada üzücü bir olay yaşandı. Bundan 2 yıl önce arkadaşlar bir Cadılar Bayramı gününde Güney Kore'de 156 tane Koreli genç hayatını kaybetti. Bu hayatını kaybetti. Thank you very much. Thank you very much. Bu hayatını kaybeden arkadaşlar işte bu ara sokaklarda hayatlarını kaybettiler. Hatta az sonra da oraya gideceğiz. Maalesef burada böyle üzücü, kötü bir durum yaşanmıştı. O sebeple de buraya böyle birazcık önlem almışlar. Mesela az sonra gideceğiz. Orada göreceksiniz not crowded yazıyor. Hani bu caddelerin böyle çok yoğun, çok kalabalık olduğu zamanlarda... Aha burada bir YouTuber yakaladım. Uyarı veriyor arkadaşlar kalabalığa karşı. Yani maalesef o durum gerçekten çok kötüydü. Ben videolarını izlemiştim. Hatta bu konu üzerine epey bir araştırma yapmıştım. İnsanlar da belgesellerde bazı böyle sistematik olarak, matematiksel olarak bu olayın nasıl gerçekleştiğini anlatmışlardı. O sebeple böyle kalabalık yerlere girerken, çok yoğun yerlere girerken ekstra dikkat etmeye başladım. Galiba şu sağ taraftaki caddelerden bir tanesiydi arkadaşlar. Şimdi o tarafa doğru gidelim. Bakın yukarıya uyarıyı vermişler. Şu anda cadde çok kalabalık değil diyorlar. Fakat tabii ki de cadde zaman zaman özellikle hafta sonları hava da güzelse çok kalabalıklaşıyor arkadaşlar. Yine bu şekilde bakın burada bir şeyler yiyorlar, bir şeyler içiyorlar. Yani aslında öyle çok da dar bir atmosfer yok burada. Geniş. Fakat demek ki o gün nasıl bir kalabalık, nasıl bir yoğunluk olduysa burada. Yani o insanların o hali inanılmazdı. Hatta ben videonun bu kısmına çok kısa bir şekilde ekliyorum arkadaşlar.
Şu anda görüyorsunuz o günkü kalabalığı, o günkü yoğunluğu. İşte o günkü kalabalık, o günkü yoğunluk arkadaşlar buralarda yaşandı. Sağ ya da sol caddemizde yaşandı diye biliyorum. Tabii ki de bu üzücü kazaya, bu üzücü duruma rağmen burada arkadaşlar eğlence devam ediyor. Hayat devam ediyor. Bakın şu anda insanlar harika bir şekilde eğleniyor burada. Bu kulüp oldukça popüler. Şu anda görüyorsunuz. İçerisi müthiş arkadaşlar. İnsanlar içeride eğleniyor şu anda. Eğlence burada hız kesmeden devam ediyor. Biz buraya yağmurlu bir havada gelmiştik. Yağmurlu bir havada bambaşka bir atmosfer vardı. Bugünse her şey daha güzel gözüküyor. Biz buna nereden alışığız? Japonya'dan arkadaşlar. Burada da oyun çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor. Aynı Japonya'da olduğu gibi. Tabii yabancı turistler de arkadaşlar bu bölgeyi tercih ediyor. Ama Koreliler kadar fazla görmüyoruz. Genelde buraya Koreliler daha çok geliyor. Korelilerin daha çok sevdiği bir bölge burası. Hatta bazı kulüpler arkadaşlar özellikle kalabalık zamanlarda yalnızca Korelileri alıyormuş. ...7/24 güvenlik kamerasıyla izleniyor buralar. Sağ tarafta yine Uzak Doğu, Güneydoğu Asya'nın olmazsa olmazı bilardo. Bu bilardoları bu kulüplere geldiğiniz zaman ücretsiz bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Biz bunu Tayland'da da Vietnam'da da gördük arkadaşlar. Yine bakın bunun içinde farklı oyun alanları da mevcut. Hatta şu anda arkadaşlar masa tenisi oynuyor. İçeride yine langırt var. Genellikle bu coğrafyada bu kulüpler arkadaşlar bu şekilde içeriye oyun alanları da koyuyor. Hani insanlar daha çok vakit geçirsin, daha çok eğlensin. Abim kızları havalara uçurdu, havalara kucaklarına aldı. Gidiyorlar. Koreli değillermiş. Ben de bir Avrupalı bir Koreliyi nasıl bu şekilde böyle havalara kaldırdı merak ettim. Fakat Avrupalıymış arkadaşlar. Çünkü Uzak Doğu'daki hanımefendiler o kadar da sıcakkanlı ve açık değiller işin aslı. Tabii ki de Güney Kore'deki hanımefendiler biraz daha o konuda arkadaşlar iyiler, daha açıklar. Üst taraflara doğru barlar devam ediyor. Eğlence kısmı devam ediyor. Bugün K-pop ile başlayan maceramız Itaewon gece hayatıyla devam ediyor. Bir şekilde ayaklarımız bizleri arkadaşlar buralara getiriyor. Bir şekilde yolumuz bu taraflara düşüyor. Seul'daysanız. Barlar falan çok güzel, bakar mısınız? Böyle güzel dizayn edilmiş yani. Renkli, canlı. Buraya ulaşım oldukça da kolay. Belediye otobüsünü kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde arkadaşlar hemen metro var dibinde. Itaewon metrosunu da kullanabilirsiniz. Hatta şimdi çıktığımız zaman göreceğiz. Bu sağ ya da sol tarafımızda göreceksiniz. Bir de burada arkadaşlar Türk kebabı, Türk döneri her yerde. Yani tüm restoranlar burada Türk kebabı. Hatta bakın burada bir abimiz bu şekilde kebap chicken dahi satıyor arkadaşlar. 9000 wonmuş. Bu arada biz az önceki yemekler için ne kadar ödedik? Bir pide, bir kola, ben bir de çorba içtim arkadaşlar. 20.000 won ödedik bunun için. Bu da yaklaşık olarak 700 Türk lirası gibi bir şey yapıyor. Bir önceki videomda gece hayatını çektiğim buradaki kalabalığı görebilirsiniz. Bugün biz biraz daha böyle sakin bir güne denk geldik. Evet, biz şimdi bir şeyler daha yedik, ondan sonra dışarı çıktık. Patlıyoruz. Evet, gerçekten bugün tam bir Türk günü yaptık arkadaşlar. Güzel oldu. Ne yedik onu da söyleyelim bari de. Güney Kore'de yani gidip de baklava bulduk ya. Baklava, Evet, yedik oturduk çok da. güzel. Bakın Koreli arkadaşlar bu şekilde böyle içeri girip fotoğraf çekilmeyi çok seviyorlar.
Şu anda hanımefendiler süsleniyorlar, giyinmişler. Fotoğraf çektirecekler. Çekelim, çok Bunu istedim biz sen. Japonya'da da gördük. Burada da görüyoruz. Damla, daha önceki videolardan Hoyan'da seninle güzel bir sohbet yapmıştık zaten. Evet. Seni tanıyorlar artık. O yüzden tekrardan sormayacağım. Bizlere kendini anlatır mısın diye. Çok kısaca ama Çok uzun oluyor benim konuşmalarım. çok kısaca bahsedersen süper olur. Biz Vietnam Hoi An'da denk geldik zaten Gökberk'le. O videoyu da izleyenler olmuştur mutlaka ki. Ben de kendi ufak bir YouTube kanalım var. Büyütmeye çalıştım. Damla Curno olarak da takip edebilirsiniz oradan. Sevinirim. Hemen kendime bir reklam ufak. O şekilde ben de gezmeye çalışıyorum. Turuma Asya ile başladım. Tekrar Güney Kore'de yolumuz denk geldi. Bu akşam Gökberk'teyiz. Evet, aslında sen artık seyahatinin sonlarına yaklaşıyorsun. Evet, benim artık Güney Kore son noktam. Buradan ufaktan Türkiye'ye doğru döneceğim. Hi, hello. Nice to meet you. How about you? Where are you from? I'm from Korea. Yeah, you guess. My from? Turkey? Wow. It's correct, yeah. Yeah, Turkey. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. What's your name? Sergey. Sulki. Sulki. Yeah, what's your Nice. name? My name's Berk. Becky. Becky. And Damla. 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 Becky Damla. Yeah. How are you? Nice to meet you. Thank you very much. Nice to meet you. I'm so drunk. Okay. Bye bye. Have a good night. Have a good night. Good night. Bye bye. You okay? Yeah, everything is okay. You're right. Don't worry. Okay, bye bye. Yok, o kafayı bir kaldırdı ama görmedi bile. Evet. Araya çok başka bir şey girdi şu an. Güzel. Kore Öyle. geceleri arkadaşlar. Ben Kore'den Türkiye'ye dönüyorum artık. Yaz sezonunu Türkiye'de geçireceğim. Zaten önceki izlediğiniz videodan da sebep biliyorsunuzdur. Tekrar açıklamaya gerek yok. Kore'yi biraz böyle ben aktarma yeri gibi kullanıyorum. Çok kısa bir vakit geçirebileceğim Kore'de. İşte 2 gün, 3 gün sonra da zaten uçuşum var. O Süper. şekilde. Bu süreçte epey bir ülke gezdin. Aralarındaki Evet. favorin hangisi oldu? Şimdi şöyle bir şey var. Zaten seninle de daha demin sohbet ederken söyledim. Aslında kategorilere ayırmak gerekiyor. Çünkü hepsini birleştirip içinden bir favori seçemiyorum. Mesela ne bileyim Tayland, Laos, Malezya, Kamboçya bunlar ayrı bir segment. Vietnam'da bunlara dahil. Japonya, Güney Kore tamamen ayrı bir yerde. Filipin tamamen bunların dışında bir noktada diye düşünüyorum ben. O sebeple yani Japonya'yı çok sevdim evet ama hala bende top Tayland diyebilirim. Ama Japonya'yı da çok sevdim. İşte onun segment ayrı seçemiyorum o sebeple. Hem Japonya hem Tayland diyelim. Gerçi Vietnam'ı da çok sevdim. Seçemiyorum. Benim de herhalde böyle şimdiye kadar Tayland, Vietnam, Japonya kesinlikle. Bu üçlü güzel yani. Bu üçlüyü arkadaşlar tavsiye ederiz bence bu üçü gezmek için. mükemmel ama hepsinin tadı, hepsinin zevki çok farklı. Vietnam'la Tayland'da benzer şeyler bulabilirsiniz de Japonya tamamen ayrı bir dünya diyebilirim. Bambaşka. Ama kesinlikle görülmesi gerekiyor. Gözümde çok büyüttüğüm bir yerdi benim. Hem İngilizce bilmiyorlar Japonlar gibisinden bir algı vardı. Bu sıkıntıyı yaşamadım. Çok da ihtiyaç duyduğumu da söyleyemem. Yani o kadar büyük problemler yaratmadı ve çok büyük bir ülke işte çok karışık metro ağları, o bu çok pahalı gibisinden gözümü çok korkutuyorlardı. Konaklama dışında ben fiyatlarla ilgili de beni korkutacak, üzecek hiçbir şeyle karşılaşmadım. Aslında Güney Kore'ye geldiğimde bunu daha net söyleyebiliyorum şu an. Güney Kore'de bence yeme içme daha pahalı diyebilirim. Evet biz Sen az önce de aynı bunu fikirdesin konuştuk. zaten. Evet aynı fikirdeyim. Japonya gözümüzde korkuttuğumuz kadar bir yer değil ve o büyük kaosun içinde o kadar güzel bir ağ yapmışlar ki ulaşım yani o kadar pratik, o kadar güzel, o kadar Ana kolay yurdu ki. demir ağlarla örmüşler diyebiliriz. Aynen. Ve maliyet anlamında ben bunun cevabını biliyorum. Vietnam. Bence. Evet. Gerçekten Vietnam bunların arasında Çok ucuz. çok ucuz. Gerçekten çok ucuz arkadaşlar. Yalnız Damla burada ben Japonya videolarımda da bunu söyledim. Sen de acaba bana katılacak mısın? Farazi örnekler vereceğim. Mesela 200 liraya Vietnam'da bir et aldım. Bir de gittim 400 liraya Japonya'da bir et aldım. Fiyat performans anlamında Japonya daha iyi. Yani lezzetli yemekler yiyebiliyoruz. Kalite daha iyi. Kalite daha iyi. Evet. Ben Vietnam'da yediğim mesela hiçbir etten öyle çok zevk alarak belki istisna Yani bir çok ikidir. farklı yani oturduğun mekandan olsun, yediğin lezzetten olsun
Japonya'da ödediğin o paraya hizmeti de alıyorsun lezzetle birlikte. O kaliteyi de alıyorsun. O çok fark ediyor. Ama değiyor o farkı ödemeye ya. Yani Japonya'yı görmek buna değiyor gerçekten. Bak Japonya Öyle bir diyorum. star gibi sohbetimizde kendini hemen yukarılara Gösteriyor. attı. Ama sen çektin. Tayland'da çok iyi. Onun da hakkını yemiyorum Onun da şimdi. hakkını yemeyelim. Bu arada arkadaşlar bakın burada partiliyorlar. Parti devam ediyor. Filipinleri sorayım sana. Filipinler kendi içinde iki ayrı dünyaya ayrılıyor kesinlikle. Bir çok dip bir noktası var. Bir yandan da çok üstte bir noktası var diyebilirim. Yani Cebu çok korkulu bir rüya oldu benim için gezerken. Çok böyle temkinli davranmak gerekiyor sokaklarda olsun, ne bileyim gittiğiniz geldiğiniz yerlerde. Ama Bohol Boracay tarafı çok güvenliydi. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Çok güzeldi. Oraya kesinlikle gidilmeli diyorum. Ama tekrar mesela gittiğimde ben Cebu'ya vakit ayırır mıyım? Ayırmam muhtemelen. Evet. Ben de. Palawan mıydı? Palawan ve Boracay Mesela orada parlayan o bölgelere, yıldızlar. Bohol'da ama güzel. Bohol'da kesinlikle. Orası da kesinlikle güzel. O bölgeler kesinlikle tercih edilebilir ama Cebu, Manila bunlardan biraz uzak durmak gerekli diye düşünüyorum. Malezya, Kamboçya, Laos üçlüsü var. Laos'u saymayalım. Tamam. Laos'a Ben hiç Laos'u gidip mutlu sevmedim. olan birini daha görmedim. Ben gördüm, Gördün mü? tanıştım ama yani yok Laos'u ben hiç sevmedim ya. Bu da söylenmez ama gerçekten sevemedim ben Laos'u hiçbir şekilde. Kamboçya tatlı. Zaten Kamboçya'ya genelde Angkor için Yani- gidiliyor. Angkor Wat için gittim. Çok uzun vakitte geçirmedim. Ama Kamboçya benim beklentimi karşıladı. Sevdim. Güzeldi de. Güvenle ilgili bir sıkıntı yaşamadım. Çünkü sadece Siem Reap'te bulundum ben. Diğer taraflara gitmediğim için sıkıntı yaşamadım. Malezya hakkında. Malezya'da kaldığım hosteli çok sevdiğim için benden artı bir puan alıyor. Tamam. Ama ülkede o yönetimden gelen baskıyı çok net hissediyorsunuz. Evet, bir de gelir adaletsizliği biraz çok Malezya'da fazla. çok fazla. Yine Filipinler'de olduğu gibi. Ve çok farklı ülkelerden, çok farklı insanlardan karışmış bir kültür halinde Malezya. Ne bileyim Hintlisi de olsun, Malay halkı da olsun, daha farklı insanlar da olsun. Çok büyük bir kaos yani, çok büyük bir kargaşanın içi. Ben sevemedim orayı da, bilmiyorum. Başka var mıydı gitmediğin, değerlendirmediğimiz? Yok herhalde. Yok, bu Güney kadar. Kore'yi çok değerlendirmedik. Güney Kore, doğru, Güney Kore'deyiz şu anda aslında. Yani güzel gelinir bence. Gelinmeli. Canlı atmosferi olan bölgeler var. Ama işte Japonya'dan sonra bir doyurmuyor insanı. O Evet. olabilir. Ama Ama yani gelinir. Sevdim gelinir. burayı da. O Tabii biz sıkıntı yok. bunların arasında bence Damla da bana katılacaktır. 3 tane favori belirlersek Tayland, Vietnam, Japonya diyoruz Evet, değil mi? kesinlikle. Bu üçlüyü sayıyoruz. Tatil için araya Filipinleri de bence koyabiliriz. Filipin adaları da. Ama Filipinleri de seninle konuşmuştuk ya daha demin. Tek değil de 2 kişi Filipinler çok daha Evet biraz daha tatlı böyle olabilecek balayı bir ve yer. tatil havasında bir Gibi, yer. Evet. Çünkü sakin bir atmosferi var biraz. Tek biraz insanı bunaltabilir. Ama 2 kişi çok güzel vakit geçer orada. Kesinlikle katılıyorum. Güzel bir Güney Kore gecesinden öyleyse. Evet. Selamlar, Bitti. sevgiler diyelim. Damla'yı takip etmeyi Şöyle unutmayın. gözüküyor muyum ben görmüyorum da ekranı. Bak ekranım yan döndü, Aynen, görüyor musun? aynen. Kameramla alakalı ufak problemler yaşıyoruz. Umarım bizi güzel çekiyorsundur. Damla'yı takip etmeyi unutmayın. Onun gözünden tüm bu saydığımız ülkeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Arada benim gitmediğim farklı ülkeler de kattın sen. Tabii ki de Laos'u kattın. Ben bu seyahatimde Kamboçya'ya gitmedim. Yine Malezya'ya da gitmedim. Evet, Onları onlar da var listede. detaylı tüm videoları Damla'nın kanalında mevcut. Ya da daha farklı başka Asya dışında bir ülke var. Var Ama yani- yenileri eklenecek listeye zaten. Evet. Takip ederseniz göreceksiniz diyebilirim. Teşekkür ederiz o zaman. Teşekkür ederiz. İyi bakın kendinize. Güzel bir Güney Kore akşamından selamlar, sevgiler.